Arkadaşlar Percy Jackson 3. sezon fragmanını izledim. Ve tepkim çok net. Kısa ve net. Şuş. Şimdi size kısaca bir fragmanı gösteriyorum. Abi görüntü açısından, canavarlar açısından, prodüksiyon açısından bu diziyi bıraktığımızda burada değildi. Wow. Yani level üstüne level atlamış gibi fragmanda gördüğüm Percy Jackson. Arkadaşlar 2 dakikalık fragmana koymadıkları şey yok. Bessie var, Talos var, Nemean Line'ı koymuşlar, Artemis avcılarını koymuşlar. Her şey var. Yanımda şey var. Percy Jackson'ın Titan'ın Laneti'nin grafik novelini de aldım. Buradan da size gösterebilirim. Hani fragmanda olan şeyleri nasıl göstermişler vesaire. Buradan da size gösterebilirim video içerisinde. Enteresan bir video olacak. Çünkü ben gerçekten böyle bir prodüksiyon beklemiyordum. Öyle görüntüler beklemiyordum. Bu arada beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri, evet, bu kadar canavarın olması, bu kadar Yunan tanrısını görecek olmamız beni heyecanlandırıyor. Evet, doğru, ama ana beni heyecanlandıran şey artık tutorial aşamasından çıktık. O ilk 2 sezonda gördüğümüz işte büyük kehanet, işte büyük üçlünün çocukları, Luke vesaire, bu hikayenin bütün artık unsurları tek bir yerde toplanmaya başladı. Ve dizinin yapımcısı Craig Silverson'ın söylediği şu: Titan'ın lanetini, yani 3. sezonda artık Titanların gerçekten sahaya çıktığı sezon. Titan şöleni. Ve fragmanda da öyle detaylar var ki bu videoda fragmanı didik edeceğiz. D23 eventinde konuşulan konulardan, röportajlardan çıkanlardan, panellerde konuşulanlardan, Disney'in bize açık açık söylemediği ama göz kırptığı bazı bilgilerden, her şeyden bahsedeceğim. Rachel nerede? Bianca'nın hikayesi değiştirildi mi, değiştirilmedi mi? Perceval niye bu kadar fragmanın merkezinde? Ve Talia bildiğimiz Talia mı, yoksa 2. sezonun sonunda bıraktığımız bambaşka bir Talia mı? Beklenmedik bir Talia bıraktık. Bildiğimiz şeylerden başlayalım istiyorum. Öncelikle dizi 20 Kasım 2026'da, yani önümüzdeki Kasım 20 Kasım'da yayınlanacak. Uyarlanacak olan kitap Titan'ın Laneti 3. kitap 3. sezon için. Bu arada bu ayrıca özel bir durum, çünkü önceden filmlerde, sinemada biz ilk 2 kitabın live action'ını izlemiştik. İlk defa Percy Jackson Titan'ın Laneti kitabı live action olarak uyarlanacak ve Rick Riordan'ın söylediği bir şey var ki bu da onlar için New Territory dediğimiz aslında çok yeni bir alan. İlk defa adapte edilecek bir kitap. Disney'in resmi açıklamasında dizinin merkezinde 3 unsur var. Bir tanesi Annabeth'in kaybolması. 2 tabii ki büyük kehanet. 3 yükselen Titan tehdidi. Titan dedikçe bir hoş oluyorum. Bence bu üçü bile aslında ne kadar ölçeğin büyüdüğünü, hikayenin büyümesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü artık biz bu dizide, bu sezonda hangi büyülü eşya olacaktan çok Olimpos'u kurtaracak mı bu çocuklar, kurtaramayacak mı, kim gidecek, kim kalacak? Spoiler vermemeye çalıştım. Az önce gördünüz mü yaşadığım şeyi gözlerimde? Bu arada spoilerlı da video olacak. Spoiler alert diye sizi uyaracağım. Ve bu sezon karanlık olacak yorumu sadece bizim yaptığımız bir yorum değil. Walker Scobell, Walker'cığım şey diyor: bu kesinlikle şimdiye kadarki en karanlık sezon olacak. Gittikçe karanlıklaşacak. Harry Potter gibi aslında Percy Jackson'da gittikçe karanlıklaşacak. Çünkü coming of age izliyoruz sonuçta bir noktada. Ya ve yaş aldıkça olayların ciddiyeti, karşılaşacakları şeyler de ciddileşecek. Craig Silverson diyor ki people are dying. Teşekkürler Craig'cim, çok sağ olasın. İlk 2 kitapta tabii ki gene ölüm, işte ailesel travmalar vesaire bunlar vardı ama bunları daha çocuksu bir hikayeden izliyorduk. Rick Riordan bu sezon sana diyor ki bu sezonda biz artık seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşeceğiz. Yani savaşın sonuçları olacak. Fragmanda da bence artık bunu hissediyorsunuz. Percy sürekli yaklaşan bir tehlikeden bahsediyor. Büyük kehaneti rüyalarında görüyor. Titanlarla Olimposları görüyor. Aslında o Dragma'nın 2 farklı yüzü olayı var ya,
Burada fragmanda da bu var. Ve daha da önemlisi Percy artık savaşın ortasında bulunan bir çocuk değil, büyük kehanetin bir parçası. Kehanetin olası çocuklarından biri yani. Ama burada küçük bir farklılık var ikinci sezondan. Artık tek değil, yanında Talia da var. Ve çok güçlü bir alternatif kehanet için. Bence fragmanda Perceval yüzünden gözden kaçabilecek en önemli dinamik Percy ve Talia. Hatta Severston bu ikilinin ilişkisinin bu sezonun central dynamic'i olacağını söylüyor. Yani merkezde bu ilişki olacak diyor. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, öyle romans bir ilişki değil tabii ki de. Tamamen hani aynı kehanetin çocukları olarak. Bu arada bu videoyu bayağı şeymiş gibi davranıyorum ama yani kitabı okuyanlar izliyordur diye düşünüyorum. Bu bilmiyorsanız bazı yerlerde kitaptan bazı açıklamalar yapabilirim. Kitabı bir tık bilen insanlara yönelik bir video çekiyorum yani. Hatırlamıyor olabilirsiniz, detayları hatırlamıyor olabilirsiniz, o ayrı. Bilmiyorsanız da artık benimle öğrendiniz. Belki ilginizi çeker, kitap okursunuz. Dizi ikinci sezon yaptığı çok kritik bir değişiklik vardı. Bizi bıraktığı yerde hatırlıyorsanız Talia üzerinden. Şunu öğrendik. Talia'nın ağaca dönüşme hikayesi kitaptakilerden çok daha farklı. Buradaki Zeus kızını canavarlardan korumak için ağaca çevirmiyor. Talia tanrıların savaşında kullanılmayı reddediyor ve Zeus onu kendi iradesi dışında bir ağaca çeviriyor. Demigodların ona tapacağı, seveceği bir figür haline getirtiyor aslında Talia'yı. Kendi kafasındaki plan bu şekilde ki kehanetteki çocuk Talia olmasın. Yani bu neyi değiştiriyor arkadaşlar? Talia uyandığında I love you Olympus demeyecek. Bu kesin. Demez yani mantıken. Bir düşünsene, baban seni ağaca çeviriyor ya. Hem de neden? Neden baba? Buradaki Zeus'un bu arada motivasyonunu anlıyorum. Gerçek hayattan bakınca saçma. Ama dizide bu değişiklik benim ilk başta hoşuma gitmemişti ama sonradan böyle bir merak unsuru oluşturdu. O yüzden de merak ediyorum gerçekten Talia'nın hikayesi nereye gidecek. Bu arada tabii ki Percy durur mu? Percy bayağı rahatsız bu durumdan. Çünkü artık büyük üçlünün 2 çocuğu var. İkisi de güçlü, ikisi de lider karakter, ikisi de savruk, ikisi de ne yapacağı belli olmayan çocuk. Ve ikisi de kehanetin olası öznesi. Ve daha da önemlisi ikisi de Annabeth'e bayılıyor. Canım Annabeth'im ya. Şu kitaplarda keşke Annabeth, yani dolayısıyla sezonun altında sürekli tek bir soru var. Kehanetteki çocuk kim? Comic Con oldu ve Comic Con'da sezonun ilk görüntüler gösterildi. Bu arada en ilgimi çeken değişimlerden biri başlangıç. Talia bir otoparkta Laestrygonyalarla savaşıyor. Sadece savaşmıyor, öldürmeye çalışmıyor. Luke'un nerede olduğunu soruyor. Luke'un nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor ve bu Percy'yi tabii ki rahatsız ediyor. Ama Percy durur mu? Yardıma geliyor. Ben de buradayım diyor. Hiç elinden kılıcını bırakır mı ya? Sarışın kıvırcığım. Talia ne diyor? Bildiğimiz Talia. Ne yapıyorsun bro diyor. Percy'nin suyu kullanması Talia'nın şimşekli ne? Elektrikli işte mızrağıyla canavarı yeniyorlar. Ardından Annabeth geliyor ve Talia'ya diyor ki Westerhall'da kurtarmamız gereken 2 tane demigod var. Onları almamız gerekiyor diyor. Bu 2 demigod kim? D'Angelo kardeşler. Nico ve Bianca D'Angelo. Bu arada dediğim gibi Percy ve Talia'nın ilişkisi gene geriliyor. İşte Luke'u aradığı için vesaire. Arkadaşlar hep şu var. Percy vs. Talia. 3. sezonda bu olacak. Luke meselesi, Nico ve Bianca, Annabeth, Artemis avcıları. Allah Allah. Nico'yu Levi Chrysopoulos oynuyor. Bianca'yı da Olive Abercrombie oynuyor. Özellikle Nico için bu sezon çok kritik. Artı olarak seyirciler için de Nico karakteri çok kritik. Mytho Magic oynayan, tatlı, ablaya yapışık bir çocuk. Grafik noveldeki Nico. Bianca ve dönelim Nico'ya. Nico'yu böyle görmüşken bol bol arşivleyin ya. Bol bol fotoğrafını çekin. Canım Nico'm ya. Yavruşum ya. Ay. Bu arada yapımcılar Nico ve Bianca kardeşlere daha fazla yer verileceğini söylemişler. Bir de artı olarak kitap okurlarını şaşırtacak sürprizler olduğunu söylemişler. Bu çok önemli. Daha da çok ilgimi çekti. Çünkü Nico karakteri kitabın serinin ilerisinde çokça göreceğimiz önemli bir karakter. Spoiler vermeyeceğim. Vermeyeceğim şu an spoiler. Nico konusunda kesin bir şey bilmiyoruz ama kesin bildiğimiz tek şey bir şey sakladıkları. Göreceğiz. Yapımcılar bir şey saklıyor yani. Bayağı bir sürpriz olacak diyorlar. Göreceğiz. Ve sonunda kimleri görüyoruz? Artemis avcıları. Allah bak en çok izlemek istediğim kişiler, karakterler Artemis avcıları. Gerçekten çok istiyorum. Ya of, tam bir
feminen atak bir sezon bizi bekliyor. Yani woohoo! Bütün yeni kadın karakterler o kadar ikonik ki bu 3. sezonda. Şimdiye kadar gelen ses için çok özür dilerim. Şu an fark ettim. O kadar heyecanlı videoyu çekiyordum ki yemin ediyorum gelen sesi fark etmedim. Kusuruma bakmayın. Camı kapattım. Umarım işe yaramıştır. Yaramadıysa artık gerçekten kusura bakmayın. Şimdi dediğim gibi Artemis Avcıları'ndayız. D23 etkinliğine Artemis Avcıları'yla aşılar. Bence çok güzel bir gösteri yapmışlar. Bayıldım. D23'ün o açılışındaki bütün görsellere bayıldım. Önce Artemis Avcıları geliyor. Sonra Walker geliyor. Ve sonra bir sürpriz. Hera ve Athena'yı oynayan Ming-Na Wen ve Andra Day geliyor. Disney bildiğin sana şunu diyor. İnanılmaz mitolojik bir sezon izleyeceksin. Artemis'i Daphne Keane oynuyor. Zoe Nightshade ise Sarah Chaudhry oynuyor. Ben Zoe için yani ekstra heyecanlıyım. Çünkü sadece bu quest'in bir lideri değil. Atlas'la olan geçmişi yüzünden sezonun duygusal merkezlerinden biri de Zoe olacak. Evet, Artemis'in kaçırılmasıyla birlikte bizim bu quest'in memberları kimler? Zoe, Percy, Grover, Talia, Bianca ve Nico. Ve tabii ki fark ettiğiniz üzere Annabeth'ciğimiz yok. Bunun Percy üzerinde inanılmaz bir etkisini izleyeceğiz. Percy diye ulumak istiyorum ya. Percy! Bence bu kitabın ve sezonun en güzel olayı Annabeth olmadan Percy'nin ne yapacağı. Normalde şöyle oluyor da Percy bir şey yapıyordu. Annabeth de şey diyordu. Percy diyordu. İkonik sahneyi hatırlarsanız Percy, Annabeth sahnesini hatırlarsanız 2. sezonda. Ama Percy gene yapıyordu ve Percy ne diyordu? Yapmış bulunmaktayım şu an. Ve Annabeth çözüm üretiyordu. Annabeth Quest'in çoğu bölümünde Percy'nin yanında değil artık. Ve maalesef ki buradaki mantığın sesi Percy oluyor. Yapımcı Silverson'ın söylediğine göre Annabeth'in yokluğunda sorumluluğu Percy almaya çalışıyor. Ve bu yüzden de onun o doğal impulsifliği çalışmamaya başlıyor. Yani bir şeyleri düşünmeden hareket etmek, daha ani hareketler vesaire bunlar da daha azalmaya başlıyor Percy'de. Ve fragmandaki en önemli şeylerden birine geliyoruz. Percy'nin fatal flaw'u. Yani en büyük zaafı. Personal loyalty. Sadakati ya çocuğumun ya. Yavrumun sadakati en büyük zaafı. Şey gibi. En kötü özelliğim. Herkesi kendim gibi sanıyorum. Yani çocuğumun aşırı sevdiklerine olan bu bağlılığı onu sürekli sınavlara tabi tutuyor. Biliyorsunuz ki Percy dünyayı kurtarmakla sevdiği bir insanı kurtarmak arasında kalsa. Dünya görüşürüz ya. Bye canım. Keeps bye. Allah'a emanet. Şimdi gelelim benim şimdi konuşmak istediğim bir konu var. Fragman Percy diye bağırıyor. Kim geliyor? Aphrodite geliyor. Kate McKinnon oynuyor. Ve aşk hakkında konuşuyor Percy ile. Aşkın savaşları başlatabileceğini ve bitirebileceğini söylüyor Aphrodite'ciğimiz. Yani Titanlarla savaşta aşk önemli olacak koçum diyor. Bunun fragmanda bu kadar uzun tutulması tesadüf mü? Tabii ki değil. Çünkü burada artık Percy'nin Annabeth'i kurtarma arzusu bir arkadaşı kurtarma arzusundan çok daha fazlası. Yani 2. sezonda Grover'ı kurtarmaktan çok daha farklı hisler içerisinde. Bu kitapta Percy'nin Annabeth'e duyduğu hisleri kendi bile anlamlandıramıyor, çözmeye çalışıyor ve o çözmeye çalıştığı dönemde Annabeth'i kaybetmek çok daha baskın bir gerginlik yaratıyor Percy'de. Zaten fragmandaki Aphrodite'le sahnede de görmüşsünüzdür. Percy elini kolunu nereye koyacağını şaşırıyor, gözlerini kaçırıyor. Orada bir trik var. İşte Aphrodite de her şeyi biliyormuş gibi davranıyor. Çünkü şöyle yani Aphrodite yani ne olacağı belli. Ben burada Aphrodite'im. Peki bu arada fragmandaki olayı şöyle bir kitaptan size küçük bir spoiler vereyim. Şöyle küçük bir spoiler. Orada Percy Aphrodite'e baktığında Annabeth'i görmeye başlıyor. Çünkü güzellik algısı Percy'nin artık Annabeth oluşmuş durumda. Oradaki sahnede de büyük ihtimalle Aphrodite'e baktıkça gözlerini kaçırıyor, ne yapacağını bilemiyor falan ya. Çünkü Aphrodite ya onun gözünde Annabeth'e dönüşmeye başlayacak. Onu sahnesini yapacaklar ya da sesi konuşma tarzı Annabeth gibi gelmeye başlayacak. Göreceğiz. Burada bu arada kaçırmadan şunu söylemek istiyorum. Fragman Percy çok satıyor diye diziye bu sezon Percy sezonu demek bir tık saçma. Çünkü sezonun çoğunda Percy ve Annabeth yan yana bile değil. Olmayacak. Çünkü Annabeth düşüyor. Asıl yolculuk bahsettiğim o kişiler arasında Percy, Talia, Zoe, Bianca, D'Angelo kardeşler ve Grover. Yani Disney Marketing Departmanı diyor biraz. Romance sells diyor ve doğru diyor. Bence ben çünkü romance severim ya. Hele ki böyle yani gerçekten birbirleriyle ruh eşiymiş gibi çocukluktan beri birbirlerinin en saf halleriyle görmüş
Canlarım ve birbirleri için neler yapacaklar. Ay neler yapacaklar. Neyse Persebet'i biraz kapatıyorum. Çünkü devam edersem Persebet ben 1 saat konuşurum. Fragmanda biz hangi canavarları gördük? Manticore var. Westover Hall'daki Doktor Thorne'u David Costabile oynuyor. Smithsonian sekansına gidiyoruz. Nemean Lion var. Bayağı da güzel gözüküyor. Yani karanlık gözükmüyor Nemean Lion. O benim çok hoşuma gitti. Nereye gidiyoruz? Tanrıların hurdalığına gidiyoruz. Orada da Talos var. Ve Bessie var. Bessie'yi gördük fragmanda. Dur buradaki Bessie sahnesini açayım mı size? Spoiler alert. Bessie rastgele bir sevimli yaratık tabii ki değil. Bunu kitap okurları biliyordur. Bane of Olympus. Yani Olympus'u yok edebilecek potansiyele sahip o yaratık. Bu arada dizide normalde tasvirlerinden biraz daha şirin tasvir etmişler. Bu benim hoşuma gitti. Ve yapımcılar şöyle diyor. Percy Westover görevindeyken Bane of Olympus'un varlığını öğreniyor. Artemis'i öğreniyor. Artemis de onu aramaya çıkıyor ve Artemis kaçırılıyor. Yani fragmanda gördüğünüz o minicik inek var ya. Laynalar. Buradan itibaren artık spoilerlı arkadaşlarım. Daha spoiler, off spoiler, çok spoiler. O yüzden kitabı okumadıysanız birkaç dakika ileri alın. Hatta aşağıda timestamp var. Timestamp'ten bakabilirsiniz. Ona göre ileri alabilirsiniz. Şimdi nereye geldik? Junkyard of Gods and Talos. Burası. Şimdi ikisinin birden fragmanda olması neleri bize gösterdi? Bianca. Çünkü kitapta ne oluyor? Bianca Nico için Mythomagic figürü alıyor bu hurdalıktan ve bu hurdalıktan bir şey alınması yasak. Ve ne oluyor? Talos uyanıyor. Ardından ne oluyor? Dediler ya insanlara dying. Bianca ölüyor. Kitap serisindeki ilk ölüm. Ya böyle gerçekten bir çocuğun ölümü, ağır travmatik olaylar buna başlıyor. Disney henüz şunu demedi. Bianca aynı şekilde ölüyor demedi. Panellerde de böyle bir şey yok. Bunu o yüzden confirm mi değil mi bilmiyoruz. Yani dizide bunu nasıl uyarlayacaklarını tam olarak bilmiyoruz. Ama şimdi ben fragmanda gördüğüm kadarıyla Talos'u görüyoruz. Junkyard of Gods'ı görüyoruz. Ve yapımcı da üstüne üstlük people are dying yani insanlar ölüyor dedi panelde. Yani matematik. Ben temel sonucu değiştireceklerini düşünmüyorum bu arada. Çünkü bunu değiştirmek aslında gene Talia gibi çok büyük bir ana şey ama Talia'dan da daha büyük bir şey değiştirmiş olursun. Olay örgüsünü değiştirmiş olursun ileri kitap serilerindeki. O yüzden bunu değiştireceklerini düşünmüyorum. Ama nasıl olduğunu değiştirebilirler. Sahneyi genişletebilirler. Ama Bianca olayını kesin bence korurlar. Zaten Nico içinde asıl kırılma burada başlıyor. Yani Bianca'nın gitmesi Nico üzerinden hikayenin olaylarının çok farklı bir yere evrilmesine neden oluyor. Şimdi fragmanda benim gördüğüm en ilginç easter egg'lerden biri de neresi? Who were them? Çünkü yapımcılar açık açık Who were them'e gideceğimizi açıkladılar. Fragmanlarda da gördük. Hatta panelde yapımcılar them jokes olacak mı diye bir soru soruluyor ve yapımcılar Silverstone şey diyor, them right diyor. Asıl mesele şu ki Who were them'de çok önemli bir karakter hikayeye giriş yapıyor. Rachel Elizabeth Dare. Şu an ben bu videoyu çekerken güncelde Rachel için açıklanmış resmi bir oyuncu yok. O yüzden önümüzde 2 seçenek var. Ya Rachel ile Percy'nin tanışma biçimini değiştirecekler ya da Disney oyuncuyu çok iyi gizliyor. Ben açıkçası ikinci ihtimali daha güçlü buluyorum. Ama tekrar söylüyorum Who were them gözüktü diye Rachel karakteri olacak mı olmayacak mı halen de onaylanmış değil. Ama Disney karşım. I know you ya. Çocukluğumuz seninle geçti. Aslanım, burada bir Disney geçmişimiz var. Şimdi bunların hepsini yan yana koyduğumuzda çok net bir resim ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Ve burada benim pazarlamacı derin kapınızda. Yani içimdeki sesi susturamıyorum. Onu konuşmam gerekiyor. Özellikle Percy Jackson üzerinden bunu konuşmak çok istiyorum. Çünkü ben dizinin pazarlamasının sadece çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta dizinin pazarlamasının dizinin kendisinden daha epik olduğu durumlar var. Gerçekten bu arada abartmıyorum. Benim gözümde öyle. Disney Percy Jackson üzerinden ne satması gerektiğini çok iyi biliyor. Yunan mitolojisi,
tanrılar, canavarlar, kehanetler, Olimpos ve coming of age hikayesi yani büyüme hikayesi. Pazarlama açısından elinde Disney'in çok güçlü bir dünya var. Ve Disney bunu çok iyi kullanıyor. Bu arada rakamlar da bunu destekliyor. İlk sezonda özellikle ilk sezonun ana fragmanı ilk 10 gün içerisinde 84 milyon izlenmişti. İkinci sezon fragmanı ise 135.9 milyon. Ve şu anda gidip baktığınızda Instagram hesaplarına 2 gün önce yayınlandı fragman ve şimdiden 9 milyon, 10 milyon TikTok'ta, 4 milyon YouTube'da vesaire öyle bir izlenme var 2 gün içerisinde. Birinci ve ikinci sezon arasında %60 bir artış var. Büyük ihtimalle ikinci ve üçüncü sezon arasında da benzer bir artış olacak. Yani insanlar Percy Jackson'ın trailerına gerçekten güçlü bir tepki veriyor. İşte tam burada Percy Jackson'ın riski, dizinin riski de ortaya çıkıyor bence. Ve göze batan değişiklikler ya da farklılıklar bu fragmanlar yüzünden oluyor. Yani risk burada. Belki çok net bir yargı olacak ama bence fragmanların bana sattığı Percy Jackson, bu ilk 2 sezondan bahsediyorum. Fragmanlarda bana sattığı Percy Jackson bazı olaylarda dizinin kendisinden çok daha büyük ve epik. Özellikle ikinci sezonda bunu ben çok fazla hissettim. Bu arada beni yanlış anlamayın. Ben ikinci sezonu kötü bulanlardan değilim. Hatta kanalda bayağı eleştirdiğim bir video da var. Sevdiğim yönlerini de anlattım. Eleştirdiğim yerleri de söyledim. Ama üstünden bu birkaç ay geçince, soğuyunca hissettiğim, yani net beğenmedim diyebileceğim bir sezon değildi benim açımdan. Hatta ilk 2 bölümü çok beğenmiştim ben izlediğimde. Ama sezon ilerledikçe tamam işte büyük olaylar geliyor hissi gittikçe azalttırıldı. O yüzden benim mesela dizi kötü değil. Kesinlikle değil bence. Kitaptan gelen değişikliklere çok temel, çok direkt değişikliklere falan da ben çok pürist bir bakış açısından bakmıyorum. Yani illa kitap olacak demiyorum. Ve hatta size söylediğim gibi Tayla değişikliği ilk başta bana da çok garip gelmişti ve böyle neden böyle bir değişiklik yapıldı falan demiştim ama sonradan kitaptan farklı olduğu için bir merak unsuru yaratmaya başladı. Artı olarak modern dünyadaki tanrı okumalarında tanrılara çok daha idealize bir yerden koymaktansa gerçekten bu kadar tartışılabilir bir noktada Zeus'u koymak belki de bulunduğumuz dönemi çok daha yakaladıklarını gösterme değişiklik olmuş olabilir. Eğer iyi bir şekilde bunu açarlarsa. Bu sezonda ve ileriki sezonlarda inşallah ileriki sezonlar olur. Aynı evrende ama beni şaşırtabilecek değişikliklere iyi şekilde oluşturulduklarında bence bir kötü bir tarafı olmuyor. Benim mesela potansiyeli küçültmek. Yani bu beni rahatsız ederse ediyor. Çünkü arkadaşlar yani bu hikayenin temelinde Yunan mitolojisi var. Yani her şey olur anladın mı? Bu hikayede her şey gelebilir. Devasal titanlar getir annem. Tanrılar savaşı okey. Gökyüzünü sırtında taşıyan o çocuk var. Bu evrenin fazla büyük oldu diyeceği bir nokta neredeyse yok. Tam tersine ilk 2 sezonda beni rahatsız hissettiren şey hikayenin olması gerekenden daha küçük, daha hafif, daha güvenli hissettirmesiydi. Beni rahatsız eden buydu. Ve 3. sezon fragmanında, bu son çıkan fragmanda beni heyecanlandıran şey de tam olarak bu. Ölçeğin büyüdüğünü hissetmiş olmam. Üstelik bu sadece benim çıkarım da değil. Silverstone diyor, bu sezon, 2. sezon bu sezonun yanında çok küçük kalıyor diyor röportajlarda. Ama burada önemli bir ayrım yapalım. Bütçe inanılmaz arttı gibi bir açıklama yok. Çünkü bilmiyoruz. İlk sezon için bölüm başına 12-15 milyon göstermişlerdi. Ama 2. ve 3. sezon için elimizde doğrulanmış bir rapor yok. O yüzden Disney parayı basmış yapmış gibi bir durum yok. Yani bütçe büyüdü mü büyümedi mi bilmiyoruz ama prodüksiyon ölçeğinin büyütüldüğünü görebiliyoruz fragmanda. Ve benim için asıl önemli olan zaten ekrandaki para arkadaşlar ya. Prodüksiyon tasarımı nasıl, canavarlar nasıl, karanlık mı? Bakın en çok 3. sezonda dikkat edeceğim şey bu olacak. Karanlık olmaması en çok istediğim şey. Aksiyonlar nasıl sahnelenmiş? Bu dizi bana yaşayan devasa bir mitoloji gibi hissettiriyor mu? Çünkü bana kağıt üzerinde 200 milyon dolar da diyebilirsin. Ama ben bunu hissetmedikten sonra benim için hiçbir anlamı yok. Yani bana ne oluyorum. Ve şu an için ben bu yeni çıkan fragmanda o büyümeyi hissettim. İşte Disney'in de kendi içerisinde oluşturduğu tehlike risk bu. Expectation gap dediğimiz şey, beklenti
yaratmak. Beklentiler arasındaki boşluk. Trailer ne kadar epik olursa dizinin karşılaması gerektiği beklentilerin çıtası o kadar yüksek oluyor. Müzik, montaj, en büyük yaratıklar, en büyük olaylar, en büyük duygular. Bunların hepsini sen gelip de 2 dakikaya koyarsan ben ne oluyorum tabii ki? Oh my god! Bu noktada eğer sezon dizinin kendisi bu beklentiyi karşılayamazsa hayal kırıklığına neden oluyor. Özellikle ikinci sezonda ben bunu çok hissetmiştim. Ya bu arada ikinci sezon flop olmuş bir sezon falan da değil. İzlenmeleri gene birinciye göre bir tık daha düşmüş ama gene yüksekti. Nielsen ölçümünde yaklaşık 508 milyon dakika gibi bir izlenmesi vardı. Ve streaming orijinal listesinde ilk 5'e girmişti. Kitaplar yeniden işte basılmaya başlamıştı vesaire. Anlayacağız, Percy Jackson gerçekten zengin bir franchise. Ve Disney'in de iyi yaptığı şeylerden biri ve en büyüğü de ne arkadaşlar? Projelerini hiçbir zaman bir tane proje olarak satmıyor, evren olarak pazarlıyor. Bir event, fun event olarak pazarlıyor. İşte ikinci sezon finalinde neyi gösteriyor sana? Üçüncü sezondan Percy ve sahnesi veriyor. Comic Con'a gidiyorsun, ilk görüntüleri bize veriyorlar. İşte Percy gökyüzünü taşıyor oluyor. Sonra D23 eventi oldu yeni. Fragman verdiler. Hunters, avcılar, oyuncular, paneller, röportajlar bunları izledik. Yani sana sadece 20 Kasım'da yeni sezon geliyor demiyor. Bakın Percy Jackson geri dönüyor diyor. Bunu sana bütün bir fanlara eventlerle anlatıyor. Yani bir içerik olmaktan çıkartıp gene etkinliğe dönüştürüyor. Bunun için de Percy Jackson biçilmiş bir kaftan. Yani çok fazla unsuru sen gerçek dünyadaki insanlarla entegre edip onları da bunun içine sokabilirsin. İşte Camp Half-Blood, mitolojik semboller, inside joke'lar vesaire. Arkasında devasa bir kitap fandomu da var. Mesela atıyorum çok kötü olduğu yapılan videolar bile aslında izlenme ve etkileşim sağlıyor bu diziye. Hiç olmamasındansa ne olursa olsun değişikliklere rağmen izleyen bir kitle var. Yani o ana kitle değişikliklere nefret ederek de izlese, nefret etmek için de izlese, yani en kötüsünden bahsediyorum. Tabii ki sevenler de çok var. Ama en kötüsü sevmeyerek izleyen bir kitle bile etkileşim sağlattırıyor bu diziye. Sonuç olarak pazarlama konusunda Disney'in eline su dökemem, yani gerçekten iyi pazarlama yapıyorlar. Dediğim gibi bu iyi pazarlamanın sonucunda da benim beklentim arşa çıktı arkadaşlar bu fragmandan sonra. Bu kadar Yunan mitolojisini öne çıkararak bir pazarlama yapıyorsan ben senden tatlı bir Disney gençlik dizisi beklemem yani. Yani Ben bu evrenin büyüklüğünü görmek istiyorum. Ve ilk defa bir fragman bana şunu gösterdi. Belki de olabilir. Bir yıldız koyuyorum. Benim hype'ım çok yüksek. Pazarlama beni büyük aldı. Pazarlama stratejisi bu Percy Jackson'ın bu son birkaç ayda yaptıkları. İyi gidiyorlar. Beni çok yükselttiler. Bu arada benim gözümde kitabı istedikleri kadar değiştirebilirler. Ben artık bu diziye direkt zaten adaptasyonunu beklemiyorum. Bu kitaptan yola çıkarak iyi bir şekilde oluşturulmuş hikayeyle bana kompakt, etkileyici, sürükleyici, Yunan mitolojisinin büyüklüğünü, epikliğini gösteren ve aynı zamanda coming of age'i gösteren, yani iki ana temayı birbirleriyle iyi bağlayan bir hikaye izlettiklerinde ben okeyim. Alternatif bir Percy Jackson dizisi yani. İsterlerse yeni sahneler eklesinler, yeni karakterler eklesinler, yeni dinamikler eklesinler. Yeter ki benim için, benim gözümde ben bunu düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Biliyorum çok kitap sever ve kitaba bağlı sevenler de var. Kusuruma bakmayın, benim düşüncem bu şekilde. Ben sadece hikaye küçültmemelerini istiyorum. İzleme zevki olarak ben bu hikayenin hak ettiği potansiyeldeki büyüklük ve epikliği istiyorum. Ben ne olursa olsun bu evreni seviyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Belki hani şey diyenleriniz olabilir, nefret kusmaya gelebilirsiniz. Yok böyle olmadı, şöyle kötüydü. Çünkü son videolarımda daha çok hep beğenilmeyen şeyler hakkında yorumlar gördüm. Ben o kadar negatif değilim. Çünkü ben Percy Jackson evrenini seviyorum. Kitapları çok seviyorum. Çocukken de çok severek okumuştum. Şimdi yani umarım Heroes of Olympus'a kadar, hatta sonrasında bu 2024'te de son çıkan bütün kitaplara kadar ben Percy ve hikayesini izlemek çok isterim. Kitaplarını çok seviyorum. Ama işte ben hikayesini onlardan yola çıkarak alternatif bir evrende dizi olarak izlemek de çok isterim. Beni ne olur yargılamayın. Ben sizi yargılamıyorum, siz de beni yargılamayın. Çünkü ben ana temayı seviyorum. Yunan mitolojisiyle coming of age, yani büyüme hikayesini, çocukların büyüme hikayesini birleştirdiğimde ben bu temayı seviyorum. Benim tek beklentim bu dünyanın büyüklüğünden. Korkma Disney. Sen Disney'sin aslan, kaplan. Hadi be. Korkma ya. Fragman departmanına değil, diziye güvenmek istiyorum. Bu
Bu sezon büyüyüp büyümediğini gösterecek olan sahne gökyüzü sahnesidir. O sahneyi heyecanla bekliyorum. O sahne zaten sezonun merkezinde olacak olan sahne. Yani bu sezonun o sahnesi bu sezonun özeti gibi bir şey olacak bence. İşte bu dediğim gibi Comic Con'da gösterilen Percy'nin gökyüzünü taşıdığı sahne en önemli sahne benim açımdan bu sezonun. Çünkü kitabın adı da buradan geliyor. Atlas'ın laneti. Gökyüzünün ağırlığını taşımak. Burada Percy için önemli olan şey fiziksel güç değil tabii ki. Seçim. Annabeth'i kurtarmak için onun yükünü üstleniyor yavrum. Burada nereye dönüyoruz? Percy'nin fatal flow'una, yani sevdiklerine olan bağlılığı, sadakati. Sadakat. Annabeth için kendini literal olarak gökyüzünün altına koyuyor. Beklediğimiz işte. Bizim de beklentiler çok da yüksek değil. Daha Titanların lanetindeyiz. Bu çocuk bunu yapıyor. Kitapta da ben coşmuştum. Daha bunlar Tartarus. Kitap spoiler. Ve dizide en çok görmek istediğim sahnelerden bir başkasına geliyoruz. Olimpos konseyi. Resmini de size göstereyim. Yapımcıların söylediğine göre bütün Olimposların olduğu o konser DJ Zeus. Konsey sahnesi çekilmiş. Var kimler? Zeus, Poseidon, Hera, Artemis, Apollo, Afrodit, Demeter, Ares. Gerçek anlamda bir Olimpos konseyi izleyeceğiz. Şimdi bir de şunu düşünün, kitabın sonunda, yani sezonun sonunda bu çocukların neler yaşayıp yaşamayacağını işte olduğu bir sahnede. Spoiler vermeden söylemeye çalışıyorum. Bessie var. Büyük kehanet var. Talia var. Percy var. Titanlar ve uyandı. Olimposlar desen birbirine güvenmiyor. Kimin eli kimin cebinde. Drama. İsterdik. Bu arada internette dolaşan bir şey daha düzeltilir. Dizi 4. sezon onayını aldı diye bir yerlerde görüyorsanız şu anda öyle bir açıklama yok. Ben bu videoyu çekerken yok. Eğer çektikten sonra olursa bilemem. Onu yorumlara yazarsınız. Alacak bence. Çünkü böyle bir ölçekle yapılan dizide bu kadar D23'te bu kadar gösteriler, paralar, maralar şey yaratmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ne derler ona, gerilim yaratmaya, daha çok ilgi çektirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bence de gelecek. Ama Disney'den gelen resmi bir duyuru yok. Her şey şu anda 3. sezon. Bütün gelen bilgiler 3. sezonla ilgili. Ben ister miyim The Battle of Labyrinth'i izlemek isterim. Ben dediğim gibi arkadaşlar, ben hepsini izlemek isterim ya. Ve finale geldik. Benim bu sezon beni en çok heyecanlandıran şey Percy ve arkadaşlarından çok gerçekten bir Kronos Savaşı'na giriş yapıyoruz. Percy'nin Fatal Flow'unun ne sonuçlar doğuracağını bilmiyoruz. Talia'nın hikayesinin ne gibi bir değişiklik yaratacağını bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Nico'nun hayatı değişecek. İnsanlar goodbye. Ölecek olanlar var. RIP. Titanlar geliyor. Ve artık büyük kehanet arkada konuşulan, fısıldanan bir hikayeden çok hikayenin ta kendisi oluyor. Zaten yapımcısı da dizinin şöyle söylüyor. Titan'ın laneti artık bütün tahtalarının yerine oturduğu, savaşın başladığı nokta. O yüzden ilk 2 sezon boyunca Percy Jackson'ı izleyip bir şey eksik bulduysanız bence 3. sezonda belki de o eksik parçayı tamamlamış olabilirler. Hikaye gelişiminde buraya saklamış olabilirler. Ben 20 Kasım'a kadar nasıl bekleyeceğim ya? Yani özellikle de bana Bessie'yi gösterdiniz ya ve beni böyle bıraktınız ya. Ayıp. Geldik videonun sonuna. Yorumlarınızı merak ediyorum. Fragmanda sizi en çok heyecanlandıran şey neydi? D'Angelo kardeşler mi? Annabeth mi? Titanlar mı? Talia mu? Luke mu? Siz de benim gibi ortalıkta Titanlar geliyor diye dolanıyor musunuz? Yorumlarda bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Ve bir şey daha soracağım. Dizinin değiştirmesinden korktuğunuz o tek sahneyi merak ediyorum. 3. kitaptan. Spoiler uyarısı vererek bunu da yorumlarda bana söylerseniz sevinirim. Benim tabii ki birkaç cevabım var. Hepsi de travmatik şeyler. Sezon gelene kadar yeni bilgiler gelirse, yeni olaylar olursa, eğer çok büyük olaylar olursa gene belki yaparız bir video daha sezon yayınlanana kadar. Instagram'da size haber veriyorum önceden. Instagram'da, TikTok'ta sizinle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Önceden haber veriyorum. Sektörel haberleri, dizi filmler hakkındaki çıkan ilk haberleri genelde oradan sizinle paylaşıyorum, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. O yüzden Instagram ve TikTok'tan da beni takip ederseniz sevinirim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. YouTube'da abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Beğeni atmayı unutmayın. Bunu böyle gene unuttum. Beğeniyi bak en sona bıraktım. Gene videonun başında beğeniyi söylemedim.
Beğeni arkadaşlar, beğeni, yorum çok 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 önemli. Abone olmak kadar önemli. Abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bunların hepsi çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdiden bütün yorumlar ve beğeniler için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Bir sonraki videoya kadar diğer videoları izleyip yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.